Matrix filminden yola çıkarak fotoğrafçılıkta kullanılabilecek 9 kompozisyon kuralını incelemiştik. Kuralları öğrenip onları yerli yerinde kullanmaya başladıktan sonra yapılacak ilk şey nedir? Onları yıkmak. Biz de bunu Mr. Robot dizisini kullanarak yapacağız. Mr. Robot'taki baş karakterimiz bir siber güvenlik firmasında çalışıyor. Şimdi bu plandaki kompozisyona bakarak hemen onun kravatlı takım elbiseli yani beyaz yakalı adam olduğunu zannetmeyin. Bizim adamımız çekingen, utangaç, antisosyal. O yüzden baskın karakter ayakta durup elleri cebinde konuşuyorken o çerçevemizin alt tarafında adeta ezilmiş durumda. Buraya kadar kompozisyon kuralları açısından hiçbir problem yok. Üçler kuralı uygulanmış. Her iki karakter de olması gerektiği gibi çizgilerin üzerine bir güzel yerleştirilmiş. 2 diyoruz ama aslında burada üçüncü bir gizli karakter var. Bilgisayar ekranının arkasındaki E harfi. Evil şirketinin logosu. Cümlemizdeki gizli özne. Bu üçüncü karakterin de yardımıyla kompozisyonumuzda dengeyi sağlayan bir üçgen elde ediyoruz. Yani bu planda bir değil 2 kompozisyon kuralı birden kullanılmış. Fakat izlemeye devam edince işler değişiyor. Kuralların yıkılmaya başladığını görüyoruz. Karakter çerçevenin tamamen sağına taşınmış. Üçler kuralı açıkça ihlal ediliyor. Dahası böyle bir durumda kurallara göre bakması gereken yön yerine tam tersi istikamete bakıyor. Bilinçli bir şekilde 2 kural birden ihlal ediliyor. Peki neden? Belki de yönetmen yanlışlıkla gözden kaçırmıştır diyeceksiniz ama dizinin dikkatli izleyicileri, müdavimleri bunun pek de mümkün olmadığını anlayacaklardır. Çünkü zaman zaman adeta bilinçli bir şekilde bu kuralların ihlal edildiğini, yıkıldığını çeşitli planlarda görebiliyoruz. O halde tekrar soralım. Peki neden? Kuralları uygulamak aslında kolaydır. Çünkü bunlar evrenseldir. Ama birisi kuralları yıktığında bunu açıklamak o kadar da kolay değildir. Genellikle sanatçılar bunu yaparlar. Konulmuş kuralları aşarlar, yıkarlar ve izleyici olarak bizler de peki neden sorusunu sorarız kendimize. Zaten aslında sanatçının amacı da bize bu soruyu sordurtmaktır. Ama cevabını verip vermemek ya da en azından üzerinde düşünüp düşünmemek tamamen bizlerin elinde, kontrolünde. Bir izleyici olarak ben Mr. Robot üzerinde biraz düşündüm ve kendimce bazı cevaplar vermeye çalıştım bu kural ihlalleri hakkında. Ve bana göre bunların sebebini yine hikayenin kendisinde aramamız gerekiyor. Burada bir öyküleme, storytelling tekniği olarak karakterin ve içinde yaşadığı dünyanın ilişkisi yeniden tanımlanmış. Bu ilişki klasik kompozisyon kurallarıyla gösterilemez. Eğer antisosyal bir karakteri alıp modern dünyanın merkezindeki bir şehre, New York'a yerleştirecekseniz önce onu köşeye sıkıştıracaksınız. Metroda giderken görünmez olmak isteyecek. Kendi evinde bile bir aksesuar gibi hissettireceksiniz. Modern dünyanın gücün sembolü kulelerin arasında kaybolup gidecek. İşte bütün bu duyguları verebilmek için kompozisyon kurallarını yıkıp dengesiz, orantısız, çarpık bir çerçeveleme yapmanız gerek. Elbette tek başına bu da yeterli değil. Işık kullanımı, renk paleti, alan derinliği, geniş ya da dar açı tercihi gibi pek çok araç sizin hikayenizi daha iyi anlatmanıza yardımcı olacak. Mr. Robot'ta kuralların yıkıldığı planlarda mekanlar öne çıkıyor. Dizinin daha ilk bölümünün ilk planında bunu görebiliriz. Modern dünyanın sembolü yüksek binalar, inşaatlar ve onu inşa eden insanlar. En tepedeki %1'in tepesindeki %1. Fotoğrafa leke olarak baktığımızda yarısı siyah, diğer yarısı beyaz olan bir kompozisyon görüyoruz. Daha girişte kurallar yıkılarak yeni bir tanım yapıldı. Bundan böyle mekanlar, özellikle de binalar görüntülendiğinde aklınıza bunu yapan o insanlar gelsin deniliyor. Dünyanın yarısı siyah ama diğer yarısında gökyüzünde hala umut var. Bu dizide de tıpkı Matrix filminde olduğu gibi ana karakterin uyanışına vesile olan bir de mentor karakter var. Uyanışın gerçekleştiği yerse bir dönme dolap. Hayatta ne kadar yükselsek de bir gün ineceğimizi anlatan nefis bir metafor seçilmiş. Yine kuralların yıkıldığı bir plan. Ufuk çizgisi ve ona paralel diğer tüm çizgiler hafifçe yatık, eğik. Çerçevemizde bu kez binalar değil bir kafes var. Buna rağmen
Mentor karakterimizin en sevdiği yer burası. Çünkü kafes onu dış dünyadan koruyor. Binaların insanlaştırılıp insanların binalaştırıldığını gösteren en net plan baş karakterimizin küçük zafer anı. Bu kez modern dünyanın merkezi New York'un da merkezi olan Times Meydanı'ndayız. Bu planda da klasik kompozisyon kuralları yıkılıyor ama artık sebebini biliyoruz. Kuralları yıkmak, onları uygulamaktan çok daha zordur ve bilinçli olarak yapılması gereken bir şeydir. Ama eğer hikayenizi daha iyi anlatmak için bunu yapmanız gerekiyorsa yapmalısınız. Sizin bildiğiniz kuralları yıkarak daha iyi hikayelerin anlatıldığı örnekler varsa lütfen yorumlarınızla benimle paylaşın. Ve daha fazla sanat, tasarım ve teknoloji hikayesi dinlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.